Karanlık beni hiç bırakmadı. Ruhumun derinliklerinde küçük bir kızken başladı her şey. Senua adını taşıyorum. Pig klanının gözü pek bir üyesi. Ama bu dünya içimdeki karanlıkla çalkalanıyor, adeta bir fırtına gibi. Annemin zihnindeki deliliğe ve babamın lanetiyle gelen ölüme tanıklık ettim. Babam annemi lanetli ilan edip onu paramparça etti. Ve beni bu lanetin bir parçası olarak gördü. Belki de onun gözünde ben, içimdeki karanlığı büyütmek için bir araçtım. Bana verdiği bu izole hayat, yalnızlığa ve içsel karanlığa mahkum etti beni. İçimdeki fırtına, annemin çığlıkları ve babamın lanetiyle şekillendi. İnsanlar bu karanlığın beni boğmasına izin verdi. Ama ben her zaman bu fırtınanın içinde cesurca durdum. Ve şimdi geçmişimin hayaletleri beni sürüklemeye devam ediyor. Bu karanlıkla dolu miras beni kendi gölgelerimle yüzleşmeye çağırıyor. Ama ben Pig klanının cesur kızı olarak bu karanlıkla savaşmak için buradayım. Bu içsel fırtınayı durdurmalı ve kendi aydınlığımı bulmalıyım. Yoksa karanlık beni yutacak ve bu benim hikayemin sadece bir başlangıcı. Dillion ile karşılaşmam hayatıma giren beklenmedik bir güneş ışığıydı. O benim için karanlık dünyamın içinde parlayan bir umuttu. Ancak bu umut Dillion'ın köyüne kara veba salgının musallat olmasıyla kırıldı. Sevdiğim insanları, tüm köyü yok eden bu ölümcül hastalık ellerimizin arasında kayıp gitti ve ben kendimi suçlamaktan başka bir şey yapamaz oldum. O gün içsel fırtınalarım daha da şiddetlendi. Dillion'ın köyü Vikingler tarafından yerle bir edilirken içimde öfke ve inkar büyüdü. Dillion'ın ardında bıraktığı boşluk kalbimde bir yara açtı ve o yara zamanla yüreğimde derin bir aşk acısına dönüştü. Kendi kendime sormaktan alamadığım tek soru şuydu: acaba onun yaşadığı köyü hele götüren bir kara güç içimdeki karanlıkla aynı mıydı? Dillion'ın yokluğunda kendimi suçladım. Onunla ilgili tüm hatıralarımı, tüm sevgimi suçladım. Bu acı içimde bir yara gibi kanamaya devam etti. Beni derin bir izole dünyasına sürükledi. Ve bu içimdeki öfkenin ve inkarın patladığı an oldu. Bu Helheim'a gitme kararımın doğuş anıydı. Sevdiğim insanların yokluğu ve içsel karanlığımın etkisi altında intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir kadına dönüştüm. Yolum hele giden bu karanlık yolculuğa açılıyordu ve içimdeki fırtınalar öfkemle birleşiyordu. Bu yolculuk beni sevdiğim insanları kaybettiğim yerlere götürecek ve ben içsel karanlığımın zirvesinde kendi kaderimle yüzleşecektim. Kılıcımın ağırlığı sevgilimin kafatasını yanımda taşırken Helheim'a doğru zorlu bir yolculuğa çıktım. Ancak bu yolculuk sadece fiziksel bir savaşın ötesinde ruhsal bir yıkımın eşiğindeydi. Dillion'ın hatırası adeta bir hayalet gibi benimle seyahat ediyordu ve her adım içimdeki aşk acısını daha da derinleştiriyordu. Düşmanlarla savaşırken kolumda başlayan çürüme, içsel bir çöküşün habercisiydi. Kılıcımın ağırlığıyla bedenim, sevdiğim insanın yokluğuyla daha da ağırlaşıyordu. Her düşmanla çarpıştıkça bedenim adeta aşk acısının yükü altında paramparça oluyordu. Karanlıkla savaşırken zihnime yerleşen hayaletler, Dillion'ın hatıraları ve aşk acısının baskısı beni mahvediyordu. Ama bu yolculuk sadece dışsal düşmanlarla değil, aynı zamanda içsel karanlığımla da savaşmamı gerektiriyordu. Her geçen an
sevdiğim insanın kaybını daha da derinden hissetmemi sağlıyordu. Zorlu mücadelelerin ortasında bedenimdeki çürümenin artmasıyla birlikte ruhumda da bir yıkım yaşanıyordu. Dillion'ın hatıraları her nefes alışımda yüreğimi daha da sıkıştırıyordu. Bu yolculuk aşk acısının ve içsel çöküşün acımasız bir dansıydı. Ve içimdeki en büyük korku bu yolda kaybolmak, karanlığa gömülmekti. Her adımda aşk acısının ve karanlığın bana nasıl sinsice yaklaştığını hissediyordum. Ancak Dillion'ın hatırası beni ayakta tutan son ışık gibiydi. Onun için ve onun anısını yaşatmak için bu zorlu yolculuğa devam etmek zorundaydım. Ateş devi Saturn'un kudreti ve illüzyon tanrısı Valrav'ın zorlayıcı testleriyle karşılaşmış, her bir engeli aşarak ilerlemişti. Ancak Helheim'in korkunç tahtına ulaştığımda karşımda Hela'nın soğuk ve karanlık bakışları beni karşıladı. Göz göze gelmiştik ve başladı zorlu bir savaşın ateşi. Kılıcım geçmişin hayaletleriyle yüklüydü. Savaşın her anında Dillion'ın hatıraları ve içsel fırtınalarım kırık kılıcımın ağırlığını daha da arttırıyordu. Hela'nın güçleri içimdeki karanlığı çekip çıkarıyordu. Adeta ruhumun en derin köşelerinden gelen çığlık kılıcımdan yankılanıyordu. Her darbe geçmişin acılarıyla yüzleşmemi hatırlatıyordu. Hela'nın karşısında kırık kılıcımın çaresizliğiyle savaşıyordu. Zihinsel bir çöküş ve fiziksel bir yorgunluk içinde pes etmek veya kabullenmek arasında sıkışıp kalmıştım. Hela'nın karşısında duyduğum öfke, Dillion'ın kaybının acısı ve kendi içsel çatışmalarımın ağırlığıyla birleşiyordu. Ancak kırık kılıcımın parçaları arasında içimdeki bir umut ışığı yanıp sönüyordu. Her nefeste kendimle yüzleşme ve geçmişi kabul etme cesareti topluyordu. Son darbeyi aldığımda kırık kılıcım yerlere dağılmıştı ve ruhum paramparça bir haldeydi. Ancak bu sadece bir fiziksel mağlubiyet değildi. Bu içsel bir savaşın yansımasıydı. Kabullenmek veya pes etmek arasındaki seçim beni derin bir düşünceye sürüklüyordu. Hela'nın karşısında diz çöktüm. Ancak içimdeki direnişin sona ermediğini hissettim. Kırık kılıcımın yerine içsel bir güç doğuyordu. Bu sadece bir savaşın değil, aynı zamanda kendi içsel karanlığımla yüzleşmenin başlangıcıydı. Ve şimdi kabullenmenin ve güçlenmenin zamanı gelmişti. Beklenmedik bir çıkış, karanlığın en derin köşelerinde gizlenmiş bir umudu ansızın aydınlattı. Efsanevi kılıç Grimor'ı elde etmek için kendi geçmişimle yüzleşmek zorunda kaldım. Bu sadece bir fiziksel sınavın ötesinde, ruhumun en karanlık derinliklerinde verdiğim bir zihinsel savaştı. Geçmişimle hesaplaşmak, içimdeki çalkantılı fırtınaları durdurmamı sağlayan kapıyı araladı. Karanlığın ve seslerin zincirlerinden kurtulduğum an, elime aldığım Grimor kılıcıyla birlikte içsel bir aydınlığın anahtarını bulmuştum. Bu kılıç sadece bir silah değil, aynı zamanda kendi içsel gücümü keşfetmenin aracıydı. Geçmişin gölgesi şimdi kendi içsel dünyamın ışığına dönüşmüştü. Dillion'ın hatırasını, zihnindeki sesleri ve geçmişin acılarını bir kenara attım. Onları boşluğa attığım Dillion'ın kafatası gibi geride bıraktım. Zihnindeki seslerle barıştım ve içimdeki derin suların sakinleştiğini hissettim. En önemlisi, geçmişteki acıları kabul ederek kendi içsel dünyamla barıştım. Son savaşta düşmanlarım beni bir oyun karakteri olarak değil, bir insan olarak gördü. Bu ölümü seçtiğim ve kendi içsel karanlığımı yendiğim an oldu. Bedenim kırık değil, güçlüydü. Ruhum
artık geçmişin zincirlerinden bağımsızdı. Ve ben karanlığın ortasında bulduğum ışıkla kendi hikayemi yeniden yazmaya hazırdım. Depresyona karşı savaşımı en karanlık zirvesinde, içimdeki fırtınaların en şiddetli anlarını yaşadım. Ancak bu karanlık gecede kendi içimde bir güç kaynağı buldum. Paramparça olmuş bir ruhu topladım ve Hela'nın karşısına dikildim. İçsel savaşımın zorlu yollarında kendi karanlığımla yüzleştim ve sonunda içsel çözülmeyle yüzleşip aydınlığa çıktım. Dillion'ın kafatasını boşluğa attığımda sen, beni baştan beri izleyen ve benle birlikte bu depresyonu yaşayan sen, sana soluksuz bir şekilde şunları söylemek istiyorum. Bizimle gel. Anlatacak bir hikayemiz daha var. Bu kelimelerim sadece bir kabullenme değil, aynı zamanda bir çağrıydı. Bir çağrı, içsel savaşını yaşayan herkese, kendi hikayelerini yeniden yazma gücünü bulmaları için. Ve bu kabullenme, kendiyle barışma yolculuğumun bir son değil, aksine yeni bir başlangıcıydı.